Merhabalar, Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Yine kanalımda pratik bir tarif ile sizlerle beraberim. Tarif için büyük boy bir tane patates kullandım. Patatesin dış kabuğunu soyarak tarifin yapılışına başlıyorum. Kabuğunu soyduğum patatesi dilimlere ayıracağım. Tarif çok pratik, çok da lezzetli. Dilerseniz gün içerisinde, dilerseniz akşam yemeğinde hazırlayıp tüketebilirsiniz bu lezzeti. Patatesi doğradıktan sonra tarif için 2 tane büyük boy kabak kullandım. Kabağı da patatesi doğradığım gibi doğrayıp kabın içerisine alıyorum. Tüm sebzeleri doğramadan önce yıkadım. Bazen eleştiri gelebiliyor. Sebzeleri yıkamadınız, görmedik diye. Tüm sebzeleri yıkadım. 2 tane patlıcan kullandım. Tarif için alacalı bir şekilde soyduktan sonra patlıcanı da dilimlere ayırdım. 3 tane küçük boy kapya biber kullandım. Gördüğünüz gibi kapya biberi de ortadan ikiye kesip hazırladım. 5 diş sarımsak kullandım tarif için. Kabın içerisine sarımsağı da doğruyorum. Yarım tatlı kaşığı kaya tuzu, 1 çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı kadar taze karabiber ilave ettim. 1 kahve fincanı sıvı yağ ekledikten sonra tüm malzemeler iyice birbirine karışsın diye elimle gelişigüzel karıştırıyorum. Malzemeleri karıştırdım. Hazırladığım malzemeleri tepsi içerisine alacağım. Malzemeleri sıralı bir şekilde tepsi içerisine alıyorum. Herkesin pratik bir şekilde hazırlayacağı bir tarif, fırında kolaylıkla yapabilecek bir tarif, fırında hazırlayacağım. Teker teker kızartma derdi olmadan hafif bir şekilde hazırlayıp yiyebileceğiniz bir lezzet. Tüm malzemeleri ekledikten sonra sıra geldi kapya biberi ilave etmeye. Sebzelerin arasına kapya biberi ilave ediyorum. Kabın içerisinde kalan sarımsakları da tepsi içerisine alıp 200 dereceli fırında 35 dakika fan ayarında pişireceğim. Malzemeleri fırına gönderdim. Sıra geldi kıymalı harcı hazırlamaya. Üzeri için kullanacağım kıymalı harç için büyük boy bir tane soğanı doğruyorum. Bir tane kabuğunu soyduğum domates kullandım. Tarif için domatesi de doğrayıp hazırladım. 100 gram orta yağlı kıyma kullanacağım. 5 yemek kaşığı sıvı yağ tava içerisine aldım. Üzerine 100 gram orta yağlı kıymayı ilave ettim. Kıymayı kavurduktan sonra soğanını, domatesini ve baharatlarını ilave edeceğim. Kıymayı biraz kavurduktan sonra hazırladığım soğanı ilave ettim kıymanın üzerine. İçerisine kıyma girdiği için akşam yemeğinde hazırlayıp yiyebileceğiniz bir lezzet.
1 çay kaşığı 7 baharat, 1 çay kaşığı toz kırmızı biber ekledim. Biraz karıştırdıktan sonra hazırladığım domatesi ilave ettim. Domatesi çok pişirmeyeceğim. Biraz ağza gelmesi gerekiyor. Üzerine 1 çay kaşığı tuz ekledim. Tuz oranını kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Hazırladığım kıymalı karışım pişti. Altını kapatıp kenara alıyorum. 200 dereceli fan ayarında 35 dakika pişirdim. Sebze ve patatesler fırından çıktı. Servise hazır. Bir tabak içerisine pişirdiğim malzemeleri alıyorum. Saatlerce uğraşmadan, kızartma derdi olmadan fırında pişirip zevkle yiyebileceğiniz bir tarif. Kabağı tabak içerisine aldıktan sonra patatesi de ekleyip tabağa hazırlayacağım. Tüm malzemeleri tabak içerisine aldım. Yarım kase kendi hazırladığım yoğurdu tabağın ortasına ilave ediyorum. Üzerine hazırladığım kıymalı harcı da ekleyip gördüğünüz gibi servise aldım. Herkesin pratik bir şekilde hazırlayacağı bu güzel lezzeti sizlere dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Umarım tarifi beğenmişsinizdir. Pratik bir şekilde yapacağınız bir tarif. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Tarifin malzemelerini neyi ne kadar kullandığımı da açıklama kısmında belirteceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Bir tarifin daha sonuna geldim. Başka bir tarifte görüşmek üzere.